tığımızdan ilmek çıkaralım. Tamamını deldim ben. Bakın şu şekilde ilmeğimizi içeri çekelim. Şöyle tığımızla ilmeği alıp diğerinden geçireceğiz. Burada biraz sıkıştırmam lazım. Şöyle arkadaşlar ilmeğimizi alıp hemen diğerinden geçiriyoruz. Tamamını bu şekilde yapalım. Evet, sonuna geldik. Arkadaşlar şöyle burada da ipimizi keseceğiz. İçeri alacağız. Bakın iplerinizi başlarken de keserken de bu ikisini bağlayacağımız için bağlama uzunluğunda bırakırsak iyi olur. Yani bağlayacak kadar bırakalım. Kısa bırakmayalım. Şöyle bir tane sıkı bir düğüm atalım. Sonra ilmekleri örerken de şu ipleri kısa kesmiyorum çok fazla. Şöyle şu şekilde aralarda kaybediyorum arkadaşlar. Biraz daha sağlam olsun diye. Evet, şimdi buradan bitirdik. Bakın bir tane ilmek çıkaralım. Şimdi bu çıkardığımız kaydırmaların üzerinden ilmek, bakın bağladığım yerin şurada bağladım. 1-2 ilmek berisinden yapıyorum ki hemen bağladığımız yerden yaparsak hani orası gevşeyebilir diye düşündüm ben. Açılabilir diye düşündüm. Evet, şöyle arkadaşlar tek tek bunlardan ilmek çıkaralım. 6'şar milim çıkarabildiysek hani orantılı bir şekilde 2'şer tane ilmek çıkartırsak yetiyor içerisinden. 1 santim olarak delerseniz 3'er ilmek çıkarsanız yetiyor arkadaşlar. Hani bazıları kısa bazıları uzun olabiliyor delerken. Böyle iplere göre deldiğinizde fazla gelirse mesela kısa olandan bir tane çıkarsanız da olur. Onu artık o ilmek kısmını o burada çıkarırsınız, yukarıda ayarlarsınız. Bakarsınız geniş olursa kesersiniz. Evet, bu şekilde tamamından ilmek çıkaralım. Evet, ilk sıra bitti. Başlamış olduğumuz yerin tepesinden ekleyelim. Şöyle kaydırma şeklinde bir zincir çekelim. Şimdi ikinci sırada çakma sık iğne yapalım. Çakma sık iğne üzerine alıp üçünü birden çekmeye diyoruz. Tamamını yapalım arkadaşlar.
Evet, çakma sık iğnemizi de bitiriyoruz arkadaşlar. Yine başlamış olduğumuz yerin tepesinden birleştirelim. Bir zincirle kilitleyelim. Şimdi bakın. Bu örgüyü şu tabana monte edeceğiz şimdi bu sıramızda. Şimdi burada bakın, hasırın bağlanması için kullanılmış ipler var. Çok belirgin değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz görürsünüz yalnız. Biz örgüyü bu iplerle birlikte ikisini bir buluşturacağız. O şekilde öreceğiz ve bu kenarlarına da monte etmiş olacağız. Aradaki boşluğu kaybetmiş olacağız. Şuradaki beyaz iplere bağlamaktan bahsetmiyorum. Bakın bunlar çok güçlü değiller. Zayıflar. Ama dikkatli bakarsanız görürsünüz. Bakın şöyle üstünde küçük küçük, bu da naylon bir ip. Görünüyor zaten. Hasıra dikkat ederseniz görürsünüz. Tamamını monte edelim şimdi. Bir tane bu hasırın üstündeki ipten alacağız. Biraz bu kısım zor yalnız. Bakın bir tane buradan aldım. Bir de karşıda kendi örgümü aldım. İkisine bir çektim. Tamamında bu işi yapacağız. Bu iş biraz zor. Masada yapmaya kalkınca biraz daha zorlaşıyor. Bakın yine çıkardım karşıdan da. Şimdi ben hemen birkaç tane göstereyim. Masadan ayrılıp yapacağım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada. Şurada yakaladık onu. Karşıdan da bir tane aldık. İkisini bir çektik. Ördük. Tekrar bir tane daha bakın. Bulduk. Karşıdan örgümüzden taktık. Dikkat ederseniz her yerinde var bundan. Biraz dikkatli olmak lazım sadece. Çok belirgin değil ama dikkat edildiğinde görünüyor. Bu şekilde bir hasırdaki naylon ipten, bir kendi ipimizden, kendi örgümüzden birer ilmek ala ala bunun böyle döne döne tamamını yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Şimdi burada başlamış olduğumuz yere yine bunu bağlayalım. Bir zincirimizi çekelim. Evet. Şükürler olsun. Zor kısmını bitirdik. Masadan ayrıldıktan sonra biraz daha kolay oldu tabii ki. Masada 2 kat daha zor oluyor. Rahatlıkla bakın, çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bunun üzerine bir sıra sık iğne yapalım. Başlamış olduğumuz yere kadar normal sık iğne yapıp gelelim. Üzerine de sarma yapacağız. Sarma dedikçe canım yaprak sarması istiyor vallahi. Bahçede asmamız var aslında. Yapraklar da şu anda o kadar güzel ki. Onu sarıp yemek lazım.
Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemizi yaptık, bitirdik. Şimdi ayakkabımızın bu sık iğnenin tamamını, dolana dolana tamamını sarma yapacağız. Bakın şöyle alttan, sık iğnenin altından yani aynı yere yeniden bir daha örmüş gibi oluyorsun. Çift dikiş gibi oluyor. Bu sefer ördüğün sık iğneyi doluyorsun, aslında iple sarıyorsun. Bu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Tamamını şu başlamış olduğum yere kadar saracağız. Şu görüntüyü bulmak için. Bakın. Evet, bir sıra sarmamız da bitti. İpimizi burada koparacağız arkadaşlar. Şöyle bir iki tane tutturarak sağlamlayalım. Şimdi ayakkabımızın ön kısmına başlayabiliriz. Bakın burada da bir sıra sarmamız var. Burun kısmından başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ile yine başlamışım. Önce ne yapacağız? Tam ortayı bir ayarlamamız lazım. Ortayı bir bulmamız lazım. Evet. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle şuraya orta desek. Yine iç kısımdan başlayacağım. Sarmalar çünkü dışarıdan yapalım ki kolay olsun. Bakın tam ortayı belirledik. Ortanın sağından 1, 2, 3 sağına doğru saydık. Pardon, iç kısma getirelim ipimizi. Düğüm içeride kalsın çünkü. Evet, burada şimdi bir tane zincirimizi çektik. Bir tane sık iğne yaptık daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, yedinciyi de şöyle. Yedinciyi de şu şekilde alıyorum. Başlarken bu şekilde başlamış olduğum için. Evet. Şimdi döndüm. Döndüm. Burayı saracağız. Bakın. Bu 7 taneyi saracağız. Şu başladığımız ip var ya. Bunu da içine alalım. Onu sağlamlayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4,
5 ve 6. 7 tane ile başlamıştık. Bakın 6 tane sarma oldu. Şimdi yine kenarlara 2 kaydırmayla bağlıyorum. 1 2 çevirelim. Birinci ilmeğimizi atlayıp ikinciden örmeye devam edelim. Normal sık iğnemizi yapacağız. Dört, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane oldu. Burada 2 tane yine kaydırmayla eklememizi yapalım. Çevirelim. Şimdi birinci kaydırmayı sarmıyoruz arkadaşlar. Onu atlıyoruz. Aynı ilmek atladığımız gibi ikinciden sarmaya başlayabiliriz. Yine şimdi hemen sıradaki sık iğneye bağlamamızı yapalım. Yine bir ilmek atlıyoruz. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Arkadaşlar sarma tekniği tam anlaşılmamışsa kısa bir videom var benim. Sık iğne ve kaydırma üzerine sarma teknikler başlıklı bir videom var. Bir 5 dakikalık galiba. Orada böyle yavaş yavaş gösterdim. Yine anlamayan bir arkadaşımız olmuştu. Mesaj attı. Şöyle çok yavaş bir video çeker misiniz diye. Ben de ona çekmişken YouTube'a attım. Anlamayanlar baksın diye. Oraya da bakabilirsiniz. Sık iğne ve kaydırma üzerine sarma teknikler. Kanalda var. Bakın yine iki kaydırma yaptık. Şimdi saracağız tekrar. Dediğim gibi birinci yine atlıyoruz sararken. İkinciden sarmaya başlıyoruz. Bakın nasıl sarıyorsun? Şu yaptığın sık iğnenin dibinden. Bir sırayı 2 kez üst üste örmüş gibi oluyoruz o zaman. Tabii bu biraz meşakkatli oluyor. Ama çok güzel gözüküyor. Burada farklı bir şey yok. Şimdi kaç sıra yapacağız? Onu sayacağım. Yine bakın sırasındaki sık iğneye geleceğiz. 2 tane kaydırma yaparak
tutturacağız. Döneceğiz. Burada arkada sık iğnelerimizi yapıp önde de sarmaya devam. Şimdi bir sayalım. Kaç tane yapmışız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın arkadaşlar tam 20 tane yapmışız. Bu şekilde 20 tane yapalım. Daha sonra da arkasına geçelim. Şimdi arkadaşlar 20 sıra örelim demiştim ya. Bir şey unuttum. 16. sıraya geldiğimiz zaman son 4 sırada artırma işini bitirmemiz lazım. Neden biliyor musunuz? Şu ayak buna girdiği zaman şurayla ayak arasında bir boşluk oluşuyor ya. Şöyle hafif bir şey. Yani onu yok edebilmek için son 4 sırada şu kenarlardan, hani her sırada zaten biz 2 bağlayıp bir tane atlıyoruz ya. Dönerken bir tane atlayıp örüyoruz ya. O zaman ne yapmış oluyorsun? İki taraftan da artırmış oluyorsun. Şimdi o iki taraftan artırmaları son 4 sırada bırakacağız. Artırmayı bırakmak için ne yapmamız lazım? Hemen göstereceğim şimdi. Arkadaşlar siz onu mesela ben son 4 diyorum ya. Elinizdeki ayakkabıyı ölçün, ne kadar gerekiyorsa. Mesela bunu ilk 10 sırayı yaptıktan sonra diğer 10 sırayı bir sırada artırıp bir sırada artırmadan da yapabilirsiniz. Bakın 5 kez yapmış olursunuz. Ama son 10'da ara ara yapmış olursunuz. Üst üste değil. Belki daha güzel olur o şekilde. Bakın şimdi burada hemen gösteriyorum. Şurada iki kaydırmayla bağladım. Bakın şimdi bağlayacağım. 1 2. Normalde ne yapıyorum ben? Bir tanesini atlayıp ikincisinden örmeye devam ediyorum, değil mi? Artırmamak istiyorsak iki taneyi de atlayıp üçüncüye batacağız. Üçüncüye batarsak artırmamış oluyoruz. Bu şekilde son 4'ünü yapalım. Evet arkadaşlar, ön kısmı bitirdim ben, bakın. 20 sıra yaptım, kestim, yaktım, buraya bağladım. Bunu mutlaka bir denek kullanarak yapalım. Deneyiniz yoksa kalıp kullanarak yapın arkadaşlar bu ön kısımlarını. Tarif ettiğim gibi. Şimdi geldik arka. Şurada bakın şu topuğun bitmiş olduğu yerden hizalayacağım. Şöyle şuradan takacağım tığımı. Ben size şimdi sayı da vereceğim bir başladığım zaman. Şu ilk sıramızı bir yapalım. Şimdi burada arkadaşlar toplamda 24 24 48 4 daha 52. Herkesin ilmeği farklıdır. Ben yine de sadece ölçü olsun diye, bakın filo iple yapıyorum 9 katlı. 52 ilmeği saracak şekilde başladım. Evet, şimdi şu tam karşısına gelen yere kadar sık iğnemizi yapalım. Evet, burada geldik ve hemen sarma yaparken şu anda ilk sırada bakın ilk ilmeğin dibinden sarıyorum. Evet, karşıya başladığımız yere kadar sık iğnemizi saralım.
Evet arkadaşlar, bakın sarmayı bitirdik ve tam ortayı şurada arkada tam ortaya ayarlayacağız. 4 tane ilmeğimizi bırakacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 işaretledim ve bıraktım. Neden? Çünkü artık burada burayı ayırma vakti geldi arkadaşlar. Burada ayrımı yapacağız. Ve şu anda dönerken bir tane atlıyorum bakın. İlkine batmıyorum. İkinciye batıyorum. Çünkü birer birer eksilteceğiz yukarı doğru topuğumuzu. Ve burada şimdi aynı zamanda kuş gözünün ilk deliğini de koyacağız. Şimdi delik koyacağız. Kuş gözü için 4 ilmek bırakalım arkadaşlar. Yani 4 ilmek kala. Şu işaretlemiş olduğumuz ipe 4 ilmek kala. 1, 2, 3, 4 kaldı. Burada 1, 2 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. Ve sık iğneye devam. 1, 2 ve 3. Zincirden sonra 3 sık iğnemiz olacak delikten sonra. Bakın ilk deliğimize koyduk. Dönüyoruz. Burada şimdi sarma yapacağız. Bakın dönerken burada kesinlikle azaltma yapmayacağımız için, eksiltme yapmayacağımız için sarmayı hemen ilk ilmeğimizin dibinden yapacağız. Bakın. Bir, iki, üç. 3 tane sardım. Koyduğumuz deliğe geldik. Bakın bu deliği sarmayacağız. Bu deliği içine sadece bir tane sık iğne yapacağız ki belli olsun. Ondan sonrasını saralım. Şimdi birinci deliğimizi koyduk. Arada tam 2 sıra delik koymadan öreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar dönüyorum. Bakın burada yine tekrar döndüğüm zaman ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten batıyorum ve bu kenarda hep bir ilmek azaltacağım. Burada ise hemen dibine batacağız ve burada azaltmayacağız. Yukarı kadar bakın burası hiç azaltmadan devam edecek. Burası ise bu şekilde eğimli bir hal alacak. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra deliğimizi bu sırada koymuştuk. Şimdi biz aynı şekilde burada yaptığımız gibi iki sıra delik koymadan burada örelim, saralım, örelim, saralım. 2 sıramızı bir bitirelim. Diğer deliğimize geldiğimiz zaman ben tekrar göstereceğim. Evet. Bakın deliği koyduktan sonra şurada da deliğimiz belli. 2 sıra ördüm. Dediğim gibi buradan birer azalttım. Buradan zaten hiç azaltmıyoruz. Alttan saydığımız zaman, en alttan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Zaten toplamda 15 sıra olacak. 10 sıramız kaldı demektir bu. Şimdi bakın ikinci deliğimizi koyacağız arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim.
Burada birinciye atlıyorum yine. Şimdi burada 4 ilmek kala yine deliğimizi koyacağız. Bakalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha öreceğiz o zaman. Evet. 4 ilmek kala. 1, 2 zincirimizi çekiyoruz. Bir sık iğnemizi atlıyoruz. Bir, iki, üç. Hemen sarmayı dibinden sıkı bir şekilde yapalım. Bu kenar kaymasın. 1, 2, 3 taneyi sardıktan sonra o zincirin içerisine bir sık iğne yapalım. Sonra sarmaya devam. Evet, şimdi bundan sonraki 2 sırada delik yapmadan aynı şekilde arkadaşlar örmeye devam. Buradan bir eksiltme hep devam edecek. Onu unutmayalım. Evet, bu sıradan sonra deliğimizi koyduk. Bakın bir ikinci delik. Araya bunu bitirelim. 2 sıra daha yapalım. Evet, dördüncü deliğimi de koydum. Deliklerimiz bittiği zaman bakın alttan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra olacak arkadaşlar. Bakın son deliğimiz 12. Sırada yapıldı. Şimdi 15 sıra olacağını düşünürsek 3 sıramız kaldı. Burada ne yapacağız? Yine şu an 13. sıradayız bakın. Bir tane ilmek atlayıp örelim. Diğer yaptığım topukta ileride videonun ilerisinde göreceksiniz. 5 tane kuş gözü var ve bundan bu yapacağımızdan da 2 sıra yukarıda daha fazla sarmalar. Ama nasıl oldu derseniz hiç güzel olmadı valla. O nedenle de zaten söktüm. Neredeyse ayakkabıyı 2 kez ördüm diyebilirim size. Ama bu topuk çok güzel oldu. Hiçbir sıkıntı yaratmadı. Tam böyle cuk diye oturdu yani topuğa. Son deliğimizden sonra 3 sıra daha örmüş oluyoruz tabi. 12. sıraya delik olduğuna göre, bu da 15 sıra olduğuna göre. Şu an 13. sırayı bitirdik. 14 ve 15. sırada, son 2 sırada burada ikişer tane atlayıp 2 keseceğiz. Buradaki ovali oluşturmak için. Şu ana kadar hep tek atlamıştık. Şimdi 2 tane atlayacağız. 1, 2 atlıyorum ve üçüncüye batıyorum. Biraz da böyle sıkıştırarak arkadaşlar örelim. O ovalliği oluşturmak için destek olsun.
Evet, 14. sıramız. Döndüğümüz zaman 15 yapacağız. Bakalım kaç ilmeğimiz kalacak. İki tarafta da kalan ilmeğin aynı olması lazım. Diğer kulağı yaptığımızda da bunda ne kalıyorsa yukarıda, orada da o kalacak arkadaşlar. Şimdi yine 15. sıramdayım. 2 tane atlıyorum üçüncüye. Yine 2 kestim. Ne kaldı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimiz kaldı. Evet, burada artık sıramız bitmiş olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu en son yaptığım 15. Evet. Son derece basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk 13'te tek tek atladım, kestim. Son ikisinde de 2 tane atladım. Şuradaki yuvarlaklığı oluşturabilmek adına. Evet. Şimdi ne yapacağız? Devam edelim. Devam edelim. Burada şuraya kadar kaydırmayla bir gelelim. Evet, kaydırmamızla geldim. Burayı bakın en son dönerken saracağız. Şimdi aşağı kadar sık iğne yapacağız. Bunların kenarlarından. Bu sık iğneyi yaparken sıkı yapalım. Toparlamak adına arkadaşlar bu kenar kısmını. Şöyle çok sık da yapmayın. Her sıraya bir tane yapın. Çok uzak kalırsa ayarlarsınız. Hani araya bir tane daha koyu verirsiniz ama şöyle her sıraya bir tane olacak şekilde yaparsanız toparlanır. Ve sıkı bir şekilde sık iğneleri yapın. Şöyle aşağıya kadar burayı sık iğneyle dolduralım. Ayarlayın. Her birine bir tane az oluyorsa bazen araya bir tane daha yapın. Evet, şurada kaydırmayla bağladım. Bir tane daha kaydırmayla. Bakın sıktırdığım için gördünüz mü? Şurası şöyle içeri doğru eğildi. Ki böyle olması lazım. Şimdi burada içeriden sarma yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Hani yapmış olduğunuz sık iğnelerin bir gerisine batarak sarmanızı yapın. Direkt sık iğneden yaparsanız belirgin olmayacaktır. Bakın şöyle birer ilmek gerisinden çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle tamamını bu şekilde yukarı kadar saracağız. Evet, üste geldiğimiz zaman da burada yapmış olduğumuz sık iğne ve kaydırmayı ikisini birlikte saracağız. Şöyle yan yana bütün ilmeklere batarak sarma işlemimizi bitirmiş olacağız. Burada ipimizi koparalım arkadaşlar.
Şöyle ipimizi sağlamlayalım burada. Evet. Şöyle bir iki tane tutturalım. Hiç ipi koparmak istemiyorsanız diğer kulakçığına burada aşağı doğru kaydırma yaparak da inebilirsiniz. Hani ben arkadaki boşluğu çok azaltmamak için yapmadım ama yapılabilirdi yani. Şuradan kaydırma yaparsınız. Şurada 4 taneydi kaydırma yapıp burada başlayabilirsiniz. Evet. Aynı ölçülerle ve aynı şekilde karşı tarafı da yapacağız. Yine bir başlayalım. Tam orası da 24 ilmek olmak zorunda arkadaşlar. Burada evet. Şuradan başlayalım. Artık şu iplerimizin bir anlamı yok. Bunları bir sökelim. Tamam. Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz kalacak. Eğer baktınız bu tarafa ayırdığınız halde 24 olacak dedim ya. Eksik fazla geldi. Eksik fazla geldiyse arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Hemen bu sık iğneleri yaptığınız sırada eksiltme azaltma yapın. Ama neticede sayı aynı olmak zorunda. Kesintileri yaptığımız zaman bu kulakta kaç ilmek kalmıştı bitirirken? 8 ilmek kalmıştı. Bu tarafta da 8 ilmek kalmak zorunda. Bir taraf fazla, bir taraf eksik olursa zaten görüntüde o belli olur. Şimdi burada neden gösteriyorum? Aslında aynı şeyleri yapacağız da. Bu sefer delik koymayı unuttuk bakın. Evet, burada delik koyacaktık. Şurada ilk sırada koyduk çünkü ilk ayırdığımız sırada bakın dikkat ederseniz. Burada da şimdi deliğimizi koyacağız. Evet, 3 ilmek kalacaktı. Hatırlayalım. Burada delik 1, 2, 3 bir tane daha yapacağız. Ondan sonra deliğimizi koyacağız. 3. Evet, delikleri bu şekilde iç kısımdan koyacağız. Tabii sık iğneyi örerken 1, 2, bir tane atlayalım. Evet. 3 ilmekten sonra deliğimizi koyduk. Evet. Burada şimdi sık iğnemi yaptım. Sararken azaltacağız. Sarma işini hemen ilk ilmeğin dibinden değil, ikinci ilmeğin dibinden yapacağız. Bakın ilk ilmeğin dibinden değil, ikinci ilmeğin dibinden. Zaten siz bunu yaptığınız zaman buradan da yine bu taraftan da bir azaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu tarafta da 4 tane deliğimiz bitene kadar yani 12. sıramız
bitene kadar aynı şekilde karşıda verdiğim ölçülerle bu kulakçığımızı da bitirelim. Bakın zincir koyduğumuz, delik koyduğumuz yere geldim. Ne yapıyorduk? Zincirin içine. Bunu sarmıyoruz. Bir tane zincirin içine sık iğne yapıyoruz. Buralara kuş gözü girecek çünkü. Delikten sonra 1, 2, yine 3 sarma yapmamız lazım. Evet, delikten sonra 3 sarma yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi dönerken de yine burada azaltma yapmak istemediğimiz için şu ilk ilmeklere şöyle ilk ilmeklere batarak devam edeceğiz. Evet, bu şekilde bu söylemiş olduğum gibi 13 sıramızı bitirelim. 13. sıraya kadar yapalım. Evet, burayı da tam 14 sırayı bitirdik. Bakın delikten sonra zaten 3 sıra yapıyoruz. Son delik bu. 14 sırayı bitirdik. Şu an 15. sırayı yapıyorum. Evet, 8 tane ilmeğimiz kalmıştı diğer tarafta, hatırlarsanız. Şimdi burada da 8 tane ilmeğimizin olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, şurada 2 tanesini zaten kesecektik. 2 tanesinin kalması mantıklı. Şimdi arkadaşlar burada bu ipimizi kesiyorum. Kesiyorum. Buradan sık iğneyi dışarıdan sarmayı içeriden yapabilmek için bunu yaptım. Buradan takıyorum ve sık iğnemizi yapıyorum kenardaki. Aynı diğer tarafta göstermiş olduğum gibi tüm sıralara birer birer batarak şu yukarı kadar burada sık iğnemizi sıkı sıkı yapacağız. Yukarı kadar yaptım. Bakın burada şu yapmış olduğum ilmekleri sadece bir sıra sık iğneye örüp kesmiştim, hatırlarsanız. Oraya geldiğimde aynı karşı tarafta öteki kulakta yaptığımız gibi eksik kalmasın diye burada da kaydırmamızı yapalım. Evet, tek tek bütün ilmeklere batarak kaydırmamızı bitirelim. Dönelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık son sarmamızı yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Yine ilkinden bakın tek tek burada tamamını saralım. Bu şekilde
aşağıya kadar sarma işlemini bitirelim. Evet arkadaşlar, topuğumuzu bitirdim. Kuş gözlerimi de taktım. Bakın 4'er tane. Dikkat ederseniz son kuş gözünün üzerinde 1, 2, 3 sıra var. Toplamda 15 sırayla bitirdik. 4 delik yaptık. Evet. Topuk kısmımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi neye geçeceğiz? Şu bağcıklarımızı yapmaya geçeceğiz. Bunları zaten daha önceki çekimde anlattım. Onlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece artık bu saniyeden sonra siz videoda gördüğünüz topukla ilgilenmeyeceksiniz. Topuğumuz bu. Şimdi şurayı yapacağız. Bakın 1, 2, 3. sıradan ipimi takmışım. Şuradan ilmeğimizi takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 47, 48. Şimdi ben bunu ölçeceğim. Arkadaşlar 13,5 santim yapmışım diğerini. Ölçmüştüm, bir yere de yazmıştım onu yaparken. Bunları tabi ayağınıza ölçün. Kime yapılıyorsa ona ölçeceksiniz arkadaşlar. Ben yine de bir fikir olsun diye veriyorum bu ölçüleri ama evet, 2 tane daha çekersek 13,5 santime ulaşacağız. Şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuna bağlayalım. Şöyle. Şuna bağlayalım. Şimdi bu zincirimizin üstüne sık iğne yapacağız. Tek tek bütün zincirlerimizin içerisine sık iğnemizi yapalım. Bakın zincirin üzerine sık iğne ile geldim buraya kadar, başladığım yere kadar. Şimdi bunu eklerken yine kaydırma şeklinde ekledim arkadaşlar. 1, 2 tane ekledim. 2 şöyle. Şimdi ben bunu 38 benim ayağım 37 arkadaşlar. Tam benim ayağıma sıkacak şekilde ben bunun bağcığını yaptım. 13,5 santim oldu. Bunu 38'e yapıyorum. Birazcık esner diye düşündüğüm için kendi ayağımı ölçtüm. Evet, bunun üzerine aynı bu eklemeleri iki tarafta da burada yaptığım gibi yapacağız. 2 tane kaydırmayla ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine bakın bir tanesini atladım burada dönerken. Zincirimizin üzerine tam 5 sıra sık iğne yaptım. Şimdi 2 kaydırmayla bağlayacağım. Ve bitireceğim. Hatta bir tane daha bağlayabiliriz. Bitireceğim artık. Çok çirkin oldu. Çıkaralım. 2 olsun. Evet, 2 taneyle
bitirdim. Şimdi arkadaşlar bu tarafın bağcığını yapalım. Burası 13,5 santimdi. Burayı ben 14 santim yaptığımı hatırlıyorum. Yine de ölçeceğim. Size bir ölçü vereceğim. Çünkü ayağımı ölçtüğüm zaman bu tarafın biraz daha bir yarım santim kadar falan daha uzaması gerektiğini görmüştüm. 14 santim diye hatırlıyorum. Şimdi burada şuradan sayalım arkadaşlar. 1. Şu en alttakini saymadım. Bakın şu en alt sırada yaptığımı saymadım. Onun üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani en alttan sayınca 7.'nin bittiği yer oluyor. Burada tığımızı takalım. Evet, buradan hatta şöyle 2 taneyle bağlasak daha mı iyi olur? Şu şekilde. İlk başta zincir çekerken daha iyi olur bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya 15,5 santim yapmışım arkadaşlar. Bu taraf biraz daha uzun. Yani 2 santim, 1,5 santim falan fazla yapmamız gerekiyor. Şuradan şimdi 2 tane. Evet, şurada 2 tane atlıyorum. Üçüncüden bunu bağlıyorum. Şöyle yine kaydırma şeklinde bağlayacağım. Şöyle. Evet, 1, 2. Bu şekilde ekleyelim. Sonra zincirimizin üzerine yine sık iğnelerimizi yapalım. Yine bunu bu şekilde biraz önce gösterdiğimin aynısı arkadaşlar. Ölçülerimiz, yerlerimiz belli oldu zaten. 5 sıra sık iğnemizi örelim. Eklemelerimizi ikişer kaydırma şeklinde yapacağız. Az önce gösterdiğim gibi. Hadi bakalım. Evet, 5. sıramızı da bitirdik. Şuradan 2 tane eklememizi yapacağız ve burayı keseceğiz artık. İpimizi koparacağız. Evet arkadaşlar, bağcıklarımız bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi şu arkanın kuş gözlerini birlikte bir takalım. Şöyle iç kısımdan şişimizi takalım. Şişimiz 5 numara bu arada. Şu koyduğumuz yere biraz zor takacağız arkadaşlar. Zorlanmamız lazım. Kolay bir şekilde kuş gözlerini takarsanız aynı ipi gevşemiş düğme gibi durur. Hiç güzel olmaz. O yüzden zor takacağız. Bakın 5 numara tığımızı, pardon, 5 numara şişimizi iç kısımdan dışa doğru takıp ucuna kuş gözümüzü yerleştirip şöyle ittirelim. Evet, şimdi bakın bu böyle. Bir üstündeki deliğimizi bulalım. Şişimizi bakın içten dışa doğru ittiriyoruz. Ucuna kuş gözümüzü takıyoruz. Evet.
Evet. 2 oldu. 3. Evet, 5. Evet arkadaşlar. 5 tanesine bakın. Bu şekilde taktıktan sonra şimdi şuradan başlayayım ya da şuradan. Şunu takıyoruz. Şurayı takıyoruz. Hemen üstünden koluna bastırıyoruz arkadaşlar. Tekrar diğerini de takalım. Arkadaşlar kuş gözlerimizi taktık, hazırladık bağcık için. Şimdi bağcığımızı yapalım. Ben bu bağcığımızın boyunu 1 metre 30 santim yaptım. Şöyle ucunda birazcık ip bırakalım. Buradan şu bir taraftan boncuk takacağız. Diğer tarafta da zaten püskül yaptığımız zaman püskülümüzü dikeceğiz. İki tarafta da o yüzden ipi uzun bırakalım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekelim. Hemen yanındaki ilmekten bakın 2 tane oldu. Bir kez daha örelim. İkisini birlikte alalım. Tekrar dibinden evet, tek yapacağımız şey bu. Bakın. Bunu birkaç video öncesinde bağcık videosu attım arkadaşlar. 3 çeşit ayakkabılara, örgü ayakkabılara 3 çeşit bağcık şeklinde. Orada da turuncu iple yaptığım bağcık buydu. Oradan da bakılabilir. Bakın gayet kolay. Şöyle. Ortaya çıkacak olan görüntü bu. 1 metre 30 santim yapalım. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.